Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz diyetisyen Alev Atak. Alev Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabet hızla artıyor. Hatta 2030'lara gelindiğinde çok yüksek ihtimalle bu ülkedeki yaşayan insanların, yani şu an 1/3 falan diyorlar ama neredeyse %50'sine yakın bir kısmı obezite problemleri ve obezitenin en çok karşılaşılan problemlerden bir tanesi olan diyabetle karşı karşıya kalınacağı söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diyabet nedir diyerek ilk sorumuzla başlayalım. Diyabet, insülin yokluğu veya hücrelerin insüline duyarsızlığıyla karakterize bir hastalık. Glukozun, daha doğrusu vücudun enerji için ana yakıtı olan glukozun hücreler içerisinde enerjiye dönüştürülememesi problemi aslında. Sağlıklı beslenme artı hekimin tavsiye ettiği tedavi protokolüyle beraber aslında hem önlenebilir hem de uzun süre sağlıklı yaşamın söz konusu olduğu bir durum diyabet, sizlerin de takdir edeceğiniz gibi. Peki tip 1 diyabet de önlenebilir mi? Tip 1 diyabet önlenemez hocam. Bu çünkü otoimmün bir hastalık tip 1 diyabet. Evet. Maalesef bağışıklık hücrelerinin pankreasın beta hücrelerine verdiği hasar söz konusu. Artık insülin üretilemiyor. Ama yeni yapılan çalışmalarla, şu anda bir insan çalışması da var bildiğiniz üzere, adacık hücreleri nakli, kök hücre nakli yapıldı. Şu anda hala deneme aşamasında. Sonuçlar daha hala insan üzerinde net değil ama bir umut. Evet. Alev Hocam, tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet arasındaki fark tam olarak nedir? İkisinin mekanizması çok farklı. Tip 1 diyabette mutlak insülin yokluğu var. Yani az önce hocama da söylediğim gibi beta hücre hasarı söz konusu. İnsülin üretilemiyor artık pankreasta. Bu nedenle de dışarıdan insülin vermek zorundayız. Ama tip 2 diyabette aşırı insülin ve glukoza maruziyet veya işte aşırı yağlanma, aşırı kilo problemi nedeniyle artık hücrelerin insülin ve glukoza karşı, dolayısıyla glukoza karşı bir duyarsızlığı söz konusu. İkisinin tedavi protokolü tamamen farklı. Birinde tip 1 diyabette insülin kullanılırken tip 2 diyabette metformin grubu ilaçlar, işte GLP-1 analogları gibi ilaçlar daha çok kullanılıyor. Tabii zamanla tip 2 diyabetlilerde de belli bir müddet sonra tabii ki beta hücrelerinde yine bir hasar oluşup insülin salınımında tabii ki bir azalma oluyor. Onlarda da yine bir insülin kullanımı söz konusu olabiliyor. Ama sağlıklı beslenmeyle bu raddeye ulaşmamasını sağlayabiliyoruz en azından. Şimdi diyabetli hastalarda insülin kullanımı olsun ya da ilaçlarla olan bir takım tedavi seçenekleri var ama bu işin bir de en önemli kısımlarından bir tanesi ki sizin asıl branşınız olan diyetisyenlikle ilgili olan kısımdı. Beslenme. Diyabetliler nasıl beslenmelidir? Diyabetliler aslında karbonhidrat tüketmeli. Ama nasıl karbonhidrat tüketmeli? Basit karbonhidrat tüketmemeli. Nedir basit karbonhidrat? Glisemik indeksi yüksek dediğimiz işte şekerli gıdalar, beyaz unlu gıdalar, yani rafine şeker ve rafine undan uzak durmaları gerekiyor aslında. Bunu çok tüketmeleri gerektiği zaman bile yine bir glisemik indeksi düşük lifli besinlerle beraber tüketmeleri gerekiyor. Karbonhidratları öğünlerinde dengeli tüketmeleri gerekiyor. Sebze, meyve, tam tahıllar öğünlerinde mutlaka yer almalı. Süt ve süt ürünleri mutlaka yer almalı diyabetlilerin beslenmesinde. Peki glisemik indeks nedir hocam? Glisemik indeks, karbonhidratlı bir besinin kan şekerini yükseltme hızıdır aslında. Glisemik indeks ve glisemik yük denilen aslında iki farklı kavram var. Glisemik indeks yükseltme hızı. Glisemik yük dediğimiz şey de yediğimiz miktara bağlı yükseltme hızı. Yani aslına bakarsanız havuç için yıllarca denildi ki glisemik indeksi yüksek. Ama glisemik yükü düşük. Çünkü havucu yediğimiz miktar çok büyük bir miktar değil. Bu nedenle de glisemik yükü düşük. Glisemik indeksi yüksek besinler, beyaz ekmek, beyaz unlu gıdalar, şekerli gıdalar, bunlar. Geri kalanlar işte makarnadır, pirinçtir, biraz daha düşük. Lif miktarı ne kadar artarsa bir besinin glisemik indeksi o kadar düşer.
Yani düşük beslenmeliyiz. Evet, glisemik indeksinden. indeksi düşük beslenmeli diyabetliler. Peki bu karbonhidrat sayımı diye bir kavram var. Bu nedir ve ne gibi yararlar sağlar? Karbonhidrat sayımı aslında daha çok tip 1 diyabetlilerin ve ailelerinin bilmesi gereken bir kavram. Karbonhidrat sayımı bir besindeki karbonhidrat miktarı gram olarak gramını öğrenmeleridir. Yani atıyorum bir porsiyon meyvede 15 gram karbonhidrat vardır. Bir dilim ekmekte 15 gram karbonhidrat vardır. Bir bardak sütte 9 gram karbonhidrat vardır. Bunları bilmek doğru karbonhidrat miktarıyla doğru insülin dozunu doğru zamanda karşılaştırıp glukozu hücre içerisine alabilmeyi sağlar. Bu da tip 1 diyabetlilerde kan şekerinin regülasyonunu sağlar. Ve aynı zamanda tip 1 diyabetliye özgürlük sağlar beslenme açısından. Eğer ki karbonhidrat sayımını doğru yapabilirse kan şekeri regülasyonu demektir bu. Bu da her türlü şeyi yiyebileceği anlamına gelir tip 1 diyabetlinin. Şimdi tip 1 diyabetli tabii ki tip 2'ye göre daha az. Tip 2 çok daha fazla. Evet. Oransal olarak düşündüğümüz zaman. Ve az önce de programa başlarken obezitenin gerçekten çok ciddi bir hızla arttığını, bu da tabii ki diyabeti ciddi anlamda artırdığını kabul eder isek, bununla mücadelede neler yapmalıyız? Yani obez olan, tip 2 diyabeti artık bir yatkınlığı olan kişiler neler yapmalı? Biraz bununla ilgili tüyolar, püf noktaları söyler misiniz? Tabii ki bir kere beden kütle indeksimizin 25'in üzerinde olması demek obeziteye ve aynı zamanda tip 2 diyabete, arkasından metabolik sendrom dediğimiz işte hipertansiyonu, kardiyovasküler riskleri de içerisinde barındıran hastalıkları da beraberinde getiren bir risk faktörü demek. Bir kere beden kütle indeksimizin 25'in üzerine çıkmaması gerekiyor. Aynı zamanda tıpkı tip 1 ve tip 2 diyabetliler gibi glisemik indeksi yüksek beslenmemeliyiz. Veya glisemik indeksi yüksek bir şey canımız istediğinde glisemik indeksi düşük bir şeyle beraber tüketmeliyiz. Yani canımız bir tatlı istediğinde tabii ki yiyeceğiz. Hiçbir zaman tip 1 diyabetliler veya tip 2 diyabetliler tatlı yemeyecek, her şeyden uzak duracak, cız ellemek yok gibi bir şey yok. Tabii ki onlar da yiyecek ama neyle beraber? Nasıl, ne zaman, bunların önemi var aslına bakarsanız. Bir ara öğünde tek başına o glisemik indeksi yüksek bir besini tükettiğinde glukozun hızla kanda artması, aynı zamanda insülinin hızla artması söz konusudur. Glukozun hızla artması hücrelerin tüm glukozu kullanamaması anlamına gelir. İnsülinin de fazlalığı, insülin sizin de bildiğiniz gibi yağ depolanmasını arttıran bir hormondur. Glukozun kullanılamaması durumu yine yağ olarak depolanmak durumunda bırakır glukozu. Bu da daha çok abdominal bölgede bir yağlanmaya neden olur ve abdominal bölgedeki yağlanma da eşittir tip 2 diyabet riskidir. Sizin de bildiğiniz üzere. Peki bir de şu kavram var, insülin direnci. Yani bunlar diyabetik hasta değil, diyabet olmamış ama diyabete artık hani bir basamak kalmış diyebileceğimiz bir hasta grubundan bahsediyoruz. Biraz da bu kavramdan bahseder misiniz? İnsülin direnci. Peki, prediyabet diyoruz aslında. Bozulmuş glukoz toleransı da aynı zamanda kullanılıyor terimlerden. Hemoglobin A1C biliyorsunuz diyabetin markerlarından biri ama insülin direncini göstermez hemoglobin A1C. Ortalama gösterir, 3 aylık ortalama gösterir. Bu çok düşük değerlerle çok yüksek değerler arasındaki ortalamayı da gösteriyor olabilir. Bu nedenle çok güvenilir olmayabilir. HOMA-IR dediğimiz değer açlık insülin ve açlık glukoz değerleriyle bakılır ve eğer ki açlık glukozumuz yüksek, açlık insülinimiz de yüksekse eğer bu bizim prediyabet olduğumuzun göstergesidir. Çünkü insülin kullanılamıyor demektir eğer ki yüksekse kanda. Bu tanıyı aldığımız anda da hemen sağlıklı beslenmeyle bunu geri döndürebiliriz. Tabii ki bir hekim kontrolünde yine. Bunu geri döndürebiliriz sağlıklı beslenmeyle tip 2 diyabete dönmeden. Peki neler yesinler bu kişiler? Neler yesinler? Sebze meyve olmazsa olmazlarımız. Süt, yoğurt, peynir. Bunlar tabii ki protein ihtiyaçlarımız ve
birlikte karbonhidrat tüketiminde kan şekerinin regülasyonu açısından çok kıymetli besinler. Yağlı tohumlar dediğimiz fındık, badem, ceviz türü şeyleri mutlaka bu karbonhidrat kaynaklarıyla beraber tüketsinler. Tam tahıllı ürünler, olmazsa olmaz tam tahıllı ekmekler, tam tahıllı makarnalar, kepekli pirinçler, bunlar mutlaka olmalı. Sebze her öğünde, kahvaltı öğünümüzde de, öğle öğünümüzde de, akşam öğünümüzde de gerek salata olarak, gerek haşlanmış bir yemeği olarak, gerek zeytinyağlı, gerek etli bir şekilde pişmiş olarak sebze mutlaka tabaklarımızda yer almalı. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz diyetisyen Alev Atak idi. Gerçekten bize tip 1, tip 2 diyabet ve insülin direnci ile ilgili ve bunların beslenmesiyle ilgili çok güzel bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.